Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almamız yeterli olacak. Hayır açılımda şifa enerjisini aktarabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak yapıyorum. Bugünkü his yüklememiz gerçekleri net görebilmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Gerçekleri net olarak görebilmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aralarında neler oluyor? Şimdi yönlerini bulmaya çalıştıkları bir süreçte olduklarını söyleyebiliriz. Kılavuz kartıyla beraber biraz iki tarafta kendi isteğinden uzaklaştığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Kılıç beşlisiyle beraber çok böyle geldi. Kılıç beşlisi çevrilen yalanlardan, arkadan çevrilen işlerden, aldatmalardan, aldatılmalardan bahseder. Birbiriyle kişilerin savaşmasından bahseder. Bu noktada ciddi şekilde öfke enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Buradaki tutku kartıyla beraber şimdi aralarında partner durumu için dinliyorsanız bu şekilde bir sanki taraflardan birinin çok tutkulu aşkı yaşadığını düşündüğü bir ilişki olabilir aslında ama iki taraf da aynı şeyi düşünmüyor diyebilirim. Yani bir taraf böyle düşünürken diğer taraf tam tersi bir enerjide ama böyle görünmesini istiyor iki taraftan. Partner durumu için dinlemiyorsanız eğer, aile ya da iş hayatı için dinliyorsanız burada şöyle bir durum söyleyebiliriz. Üçüncü kişilerle aile ya da iş durumu ile ilgili ciddi bir savaşın içerisinde olabilir. Yol ayrımına doğru gidilen, öfkenin çok aktif olduğu bir durum olabilir. Bunun sebebi de birazcık böyle kişinin, aklınızdaki kişinin tutkuları, isteklerinden, örneğin işte sevdiği kişiyle olmak istiyordur, ailesi izin vermiyordur gibi bir durumun içerisinde olabilirler. Ama baktığımızda öfke enerjisinin vazgeçme yolunda ilerlemenin aktif olduğunu, tartışmaların, kavgaların, sıkıntılı süreçlerin, arkadan çevrilen işlerin bolca olduğu bir süreç diyebiliriz. Şimdi neden bunları yaşıyorlar dediğimizde, evet. Şimdi aslına bakarsanız burada artık alma verme dengesinin ciddi şekilde bozulduğu bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Tılsım altılısı bize sık boğaz etmemekten bahseder, anlayışlı olmaktan, alma verme dengesinden bahseder. Şimdi bu noktada bu durumun sebebi taraflardan birinin yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olma durumu. Yeni bir iş olabilir, yeni bir aşk olabilir, sonucu belli olmayan yeni bir yola gitme isteği içerisinde olabilir. Ve bu durumdan kaynaklı oradaki yani bu yeni başlangıca engel olacak olan sorunlar, engellerle ilgili biraz sabredildiği, alttan alındığı ve artık bu sürecin içerisinden çıkılıp keyifli bir döneme geçilme isteği içerisinde olunduğunu söyleyebiliriz. Daha çok partner gibi. Yani izleyen arkadaşların birçoğu daha çok partner için dinliyor olabilir. Şimdi
Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Eee, Aslında önünü göremeyen enerjilerde diyebiliriz. Önünü göremiyor. Çok yaşadıkları sıkıntının üzerinden nasıl gelebileceğini ya da işte devam edersem ne olur ya da aileyse yani üçüncü kişi aleme karşı farklı bir karar alırsam ne olur dedikleri bir farklı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama artık bir serbest kalma, akışa bırakma ve e, yani burada birazcık böyle şey enerjisi fazla. Konuşamadım. Yine yeniden doğuş kartı geldi. Diğer karttaki gibi e, yine yeniden doğuş kartı geldi ve burada artık gerçekten bir şeylerin bitirilmesi, yeni bir başlangıç yapılması içerisinde olunduğunu söyleyebilirim. Tılsım Kraliçesi bize güvenilir ilişkilerden bahseder. Aynı zamanda Tılsım Kraliçesi biraz böyle olgun karakterli biridir. Ne istediğini bilir, ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilen bir karakterdir. Şimdi Aziz kartı ile beraber geldiği için burada aslında aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı, üçüncü kişi çok olgun biri olabilir, olgun davranışlarda bulunan biri olabilir. O da aynı şekilde olgunca davranmaya çalıştığı ya da bu kişiye karşı daha doğru adımlar atabilmek adına daha bilgece, kendinden daha büyük olabilir, kendinden daha tecrübeli biri olabilir. Bu kişiden akıl aldığı, destek aldığı bir süreç olabilir. Amacı ne dediğimizde aslında bakarsanız üçüncü kişiye karşı amacı oradaki bu sıkıntılı durumla beraber iki tarafına kendini serbest hissedeceği, yeniden başlangıç yapacağı bir enerji içerisinde olmak istiyor. Üçüncü kişinin amacı ne? Sonit, pusula, sabır ve değnek sakızlısı. Şimdi ya burada şöyle söyleyebilirim. Suni çok böyle sahiplenici bir karakterdir. Biraz dengesizdir. Dışarıdan böyle moderndir ama iç dünyası çok gelenekseldir ve çok bencil enerjilerde olan biridir. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Sanki üçüncü kişi, aklınızdaki kişiyle ilgili ya o tamam şu an mesela bu yolu seçmek istiyor ama ben biliyorum ki işte onun dönüp dolaşacağı yer burasıdır dedi ve sürecin durumun içerisinde yolunu yönünü kaybetmiş olarak görüyor aklınızdaki kişiyi ve değnek sakızlısı ile ya şöyle söyleyebilirim. Yeni bir başlangıç, ilişkide yeni bir başlangıç, beklenmedik haberler olabilir. Buraya bir kart daha alacağım. Ama amaç olarak sanki burada enerjinin daha devam ettiği, tekrar hiçbir şeyin aslında bitmediğini düşünen enerjilerde diyebiliriz. Daha net olsun. Bir kart daha alalım. Yani partner durumu için dinleyen arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim. Aklınızdaki kişiyle ilgili amacı Aziz kartı bize geleneksel yapıdan bahseder. Bu bir evlilik olabilir. İlişkini ise eğer bir ilişkinin üst seviyeye taşınması olabilir. Partner için dinleyen arkadaşlarım için söyleyebilirim. Aile hayatıysa eğer burada daha hani dedik ya Sunet'teki o modernle geleneksel yapı karışıktır, farklıdır iki dünya arasında gibi. Burada daha geleneksel davranması için adımlar atan, onu zorlayan enerjilere, bazı dayatmalara belki de değnek sekizlisiyle beraber getirmek istenen enerjiler de olabilir. Burada genele baktığımızda partner için dinleyen arkadaşlar için daha çok böyle işte evlilik ya da birliğin devam etmesi diyebiliriz. Aile hayatı için dinleyen arkadaşlarım için de bir bakıma kendi gibi düşünmesini, daha geleneksel düşünmesini isteyen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Amacı bu enerjileri tekrar gelmesi. Yönünü ne kadar kaybetmiş gibi hissetse de onun enerjisinin buraya uygun olduğunu söyleyen, düşünen enerjilerde. Şimdi duygusal olarak ortak enerji ne? Bir şey diyecektim demeyeceğim. Uzun sürelik devam eden bir beraberlik olabilir aralarındaki partner durumu için dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ailesi zaten köklü bir ilişki. Burada ne kadar uzun
süredir beraber de olunsa tarafların aslında kendini ait hissetmediği bir durumun içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle taraflardan birinin kök çakrası ile ilgili sıkıntı olabilir. Köklenme ile ilgili sıkıntısı var. Bir yere bir şeye sabit kalamamak. Takıntılar, korkular zaten kök çakra ile alakalıdır. İşte sabit fikirli olmak, bu da aslında kök çakra ile alakalı zaten. Genel manada köklenme ile ilgili sıkıntıları olabilir. Ortak enerjiye baktığımızda aslında yeni bir başlangıç yapma isteği çok fazla. Artık aradaki sıkıntılı durumun, işte bir yere ait hissedememe durumunun ya da işte evlilikse evliliği devam ettirememe durumunun, ilişki ise ilişkiyi kalıcı olarak devam ettiremeyeceğini, artık kabul edilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela evliliktir, aldatıyordur sürekli. Ya da sevgilidir, aldatıyordur sürekli taraflardan biri. Yani bu ilişki içerisinde sadakat durumunun olmadığının kabul etmişler diyebilirim, yani öyle söyleyeyim. Ve burada yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde aslında iki taraftan. Ama bunu şöyle söyleyebilirim. Sanki bir taraf yeni bir başlangıcı, ya ben kabul ettim sen böylesin devam edelim enerjisindeyken, diğer tarafta burayı bitireyim başka bir durumun içerisine gireyim düşüncesinde olabilir. Aklınızdaki kişiyle şu an sizin ilişkinizdeki enerjine, ilerleyen artan enerjine. Evet kartı geldi. Bahçeler, telafi, aşk ve kupa üçlüsü. Evet, üçlü bir durum için bakıyoruz zaten genel olarak açılım, ama buradaki genel kartların hepsinin verdiği enerjiyle beraber şimdi farklı bir kart kombinasyonu olsaydı kupa üçlüsünde şunu söyleyebilirdik ki üçlü bir durumun olduğunu vesaire vesaire, ama burada daha çok şöyle bir durumun içerisinde kupa üçlüsü bize aslında mutlu olunan, kutlama yapılan durumlardan bahsediyor. Şimdi bu noktada yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İlişkinizin genel enerjisinin yeni bir başlangıca açık olduğunu. Taraflardan birbirine zarar veren, kıran, üzen, bu tek tarafta olabilir, iki tarafta olabilir. Telafi etme isteği içerisinde olunan bir sürece doğru giriliyor denebilir diyebiliriz. Bazı kelimeleri bazen net doğru cümleler kuramıyorum, kusura bakmayın. Ve burada artık yükselmek istenilen enerjiler, yani aradaki o aşkın, sevginin, tutkunun artmasını isteyen enerjilerde diyebiliriz, genel ortak enerji. Aslında kutlama yapılması gereken, tekrar bittiyse eğer tekrar bir şans daha verilmesi istenilen, iki tarafında telafi edilmesi istenen, yeni başlangıçların istenildiği bir enerjinin aktif olduğunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte üçlü durumla ilgili ne olacak? Buraya bir kart daha alacağım. Katina'dan alacağım. Aral'da bizde ne anlatıyor? Evet. Özellikle partner durumu için dinleyen arkadaşlar için söyleyeceğim. Şimdi bu noktada aralarındaki durum ne olacak dediğimizde kavganın, gürültünün, birbirlerini kırıcı durumların arttığı bir süreç olacak. Ölüm kartıyla artık bitişe doğru gidilen bir süreç olacak ve biraz vicdan azabı çekilecek olabilir, söylenecek kırıcı laflar olabilir, sözler olabilir. Ya da artık sıkıntılı, o yıpranılan, üzülen, o dönemin bitmesini istediği bir sürecin içerisinde olabilir taraflar. Aral kartıyla daha çok Aral evli ya da evliliğe olumlu bakan bir karakterden bahseder bize, öyle söyleyeyim. Burada bitmesi gereken bir, bunu illa evlilik olarak da düşünmeyelim, ama yani evlilikse evlilik ya da üçüncü kişi durumunuz, işte sizin eşinizse, eşiniz başka biriyle ise şu an onun için dinliyorsanız, işte o ilişkinin bitmesi diyebiliriz. Yani karşı tarafla ilgili olarak ilişkinin bitme isteği içerisinde olunacak. Artık daha cesur, doğru ve eylemsel durumların aktif olduğu bir süreç olacak diyebiliriz. Daha net görebileceksiniz bir şeyleri ve buradaki o bitiş enerjisinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sistem size bu kişi ve bu ilişkiyle ilgili, aranızdaki bu durumla ilgili hangi mesajı verir? Aslında bir bakıma siz bu ilişkiden neyi görmelisiniz dediğimizde,
Şimdi aşağı dünya kartı geldi. Şaman kartlarından mesaj alacağız. Düz geldiği için davet mesajını veriyor bize. Ve diyor ki gizli hazinelerinizi ortaya çıkarmanın vakti geldi. Başkalarının sizi kabul etmesi veya sevmesi için kendinizi önemsiz göstermeyin. Kalbinizin içinde sakladığınız, kendinizden bile gizlediğiniz değerli taşları ve mücevherleri ortaya çıkartın. Geçmişi onurlandırmanın ve hayatınızı destansı bir arayışın içine girip yeniden şekillendirmenin zamanı geldi. Aşağı dünyaya yolculuk ederken atalarınıza ait tüm hediyeler size sunulacak. Onların mücadeleleri, incitme biçimleri, yaşam tarzları, ölüm biçimleri gibi nimetler olacak dedi. Ben artık her açılımda, özellikle üçlü açılımlarda tekrar ediyorum. Çünkü ilk kez denk gelen bir tane bir arkadaşıma bile fayda sağlarsa çok mutlu olurum. Üçlü ilişkilerin içerisinde bulunma sebebinizi, hangi durum, duygu, kodlamadan kaynaklı böyle bir durumun içerisinde olduğunuzu sorgulamanızı tavsiye ederim ve kimse böyle bir durumun içerisinde olmaktan mutlu olmaz. Konu ya da durum her ne olursa olsun, ister partner, ister aile, yani ilişkinin ilerlemesinin önünde engel olan durumlar. Gerçek bir huzurlu ortamın, ilişkinin içerisinde olamama durumunuz. Bunun sebeplerini kendi iç dünyanızda, bilinçaltınızda sorgulamanızda fayda var. Ki orayı şifalandırabilirseniz, ister bu kişiyle, ister daha sonra, belki de bu kişiyle olmak istemeyeceksiniz daha sonra, ister bu kişiyle ya da başka kişilerle her ilişkinizi etkileyecek olan durumlardır bu. Ve bu noktada şunu söyleyebilirsiniz, olumlama gibi düşünebilirsiniz. Dua ederken kullanabilirsiniz. Paylaşmadığım, paylaşılmadığım ilişkiyi yaşıyorum. İlişkiyi yaşayacak kişileri hayatıma çekiyorum. Ama paylaşmadığım ve paylaşılmadığım kelimelerini lütfen dahil edin. Kalbinizden gelen cümlelerle iletin. Bu çok önemli. Üçlü ilişkilerin içerisinde bulunma durumu, psikolojik olarak baktığımızda, bilinçaltı durumuna baktığımızda kişiler evlilik istemiyorsa, gerçekten tam olarak sadık bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyorsa ya da evlilik korkuları vardır, anne baba olma korkuları vardır, yetersizlik durumları vardır. Yani engel olan, çünkü burada örneğin üçüncü kişi durumu olmasa ilişki daha üst seviyelere geçecek. O durumu engelleyen şey her neyse o sizin bilinçaltınızdaki kodlamanız. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Burayı şifalandırmanız gerekiyor. Orayı şifalandırırsanız eğer bu ya da farklı herhangi bir durumda da daha güzel, daha mutlu, istediğiniz ilişkilerin içerisinde olabilirsiniz. Lütfen bu noktaya bir bakın. Hangi durumdan dolayı? Belki de kendinizi cezalandırıyorsunuz. Her şey olabilir. Bu kodlamalar öyle bir şey ki kişiye özeldir. Bir kişinin işte annesi ise parayla ilgili kodlaması, olumsuz kodlaması, diğer kişi için kardeşi bile olabilir, kendi de olabilir ya da kolektiften duyduğu şeyler de olabilir. O yüzden en doğru cevabı kalbiniz verecektir. Neden ben bu ilişki içindeyim? Neden ben bunu yaşıyorum? Ben bu ilişki içerisinde hangi duyguyu daha çok hissediyorum? İşte o duygu sizin bu ilişki içerisinde olma durumunuzun sebebi. Açılım bu şekildeydi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Unutmayın, hangi enerjiyi düşünmeye, tekrar etmeye, hangisini kabul ederseniz o enerjiyi yükselteceğinizi, artıracağınızı unutmayın. Negatif tarafta kalmayın. Hayallerinizde, isteklerinizde hep hayalleriniz ya da düşündüğünüz şeyleri hep istekleriniz üzerine kurun. Korkularınız üzerine değil. Acaba şimdi şöyle mi olur, böyle mi olur? Korkuları dillendirmek yerine isteklerinizi dillendirin. Düşünün ve kalbinizden geçirin. Evren o kadar mükemmel bir işleyişe sahip ki siz kendinize neyi layık görürseniz onu verir. Bunu lütfen unutmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.